Maldivler'deki otelimize hoş geldiniz. Harika bir suyun üstünde masaj da yaptırmadık demeyiz. Bebek köpek balığı geldi. Vay vay vay, ortamımıza bak, ne Maldivler'miş. Sabah burada uyandık, suyun üstünde o yüzden kahvaltıdan getirdiler. Kaptanlar geldi, o kadar yakın, çok az yerde görebilirsiniz. Bakın bunlar da masaj odalarıymış. Çiftlere özel masaj yapacaklarmış. Maldivlerin gelirlerinin %91'i turizmden. Dünyanın nerelerinde dronlar uçurdum. Ekrana şöyle bakıp mavi konusunda biz burada mıyız ya dediğim nadir yerlerden biri oldu. Neden? Bizde yalan yok. Elim ayağım titriyor bakın. Hiç daha suratsız ya da negatif bir Maldivli görmedik. Maldivler'deki 3. adamıza gidiyoruz. Hadi bakalım, iyi seyirler. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Heyecanlı, karanlık bir güne hoş geldiniz. Nasılsınız? Biz hiç iyi değiliz. Bizde ne var? Bizde yalan yok. Elim ayağım titriyor bakın. Diğer adadan buraya zorla geldik şu sürat motoruyla. Gaz kesmez Faruk getirdi bizi sağ olsun. Çünkü oradan kalkamadık. Fırtına başladı. Düşünün, günlerdir hep ne diyordum? Çok şanslıyız, çok şanslıyız. Yağmur yok, hava cam gibi diyordum. İşte resmen o yağmuru çağırdık. Metrelerce yüksekliğindeki dalgaların içinden 20 dakikada midemiz bulana bulana buraya zorla geldik. Çünkü bir önceki adadaki bölge rüzgardan dolayı uçağın kalkamayacağı bir yerdeydi. Dediler ki sizi yan adaya götüreceğiz. Yine Siyam'a geldik. Bu uçaklarla şimdi buradan inşallah kalkacağız ve bir başka adaya yolculuğumuz başlayacak. 3. adaya gidiyoruz. Orada da 2 gün kalacağız. Akabinde de Maldivler'den ayrılacağız. Bunu niye gösteriyorum? Çünkü bir gün Maldivlere gelirseniz burası tropikal bir coğrafya. Bunları yaşayabilirsiniz. Çok normal. Yani yağış da olabilir. Her gün çok güneş de olabilir. Tamamen şans. Ama biz şu anda yağmurlu dönemde denk geldiğimiz için o 2 gün hatta şükretmemizin en büyük sebebi böyle bir hava bekliyorduk hep. O yüzden sonunda o yağışlı dönemi biz de yaşamış olduk. Uçağımıza biniyoruz. Yeni adaya yolculuğumuz başlıyor. Ama ne yapıyoruz? Dünya turumuzda bize destek olmak için bir yorum, bir beğeni video başlamadan atarsanız bu kardeşlerinize en büyük desteği vermiş olursunuz. O yüzden hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar, Maldivler'deki 3. adamıza gidiyoruz. Hadi bakalım, iyi seyirler. Hayır. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Vallahi helal olsun kardeşime. Kaptan Jack Sparrow ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu tekneyle gelmiştik. Şimdi uçağa bagajları yüklüyorlar. Biz hangi adaya gidiyorduk Burçin? Valla ben hangi adaya gideceğimizi bilmiyorum. Ama Her şeyi kocam biliyor. ben hepsini planladım. Çünkü ben de Resul'a güveniyorum. İnşallah doğru bir yere göndermiştir bizi. 3. adaya bu uçakla bir yarım saat falan uçacakmışız. Yine elimizden geldikçe güzel manzaraları anlatacağız sizlere. Hadi bakalım, yine deniz uçağıyla diğer adamıza yolculuğumuz başlıyor. Hadi bakalım kaptan. Hello. Hello. Thank you very much. Hadi bakalım arkadaşlar, hem kaptan hem denici. Gel bu sefer en öne oturalım Burçin. Çok iyi değil mi? Bakın direkt görüyorsunuz önündeki kaptan köşkünü. Bu şekilde kullanıyorum. Nasıl? Çok tuş var ya. Allah'ın işi, nasıl uçuyor değil mi bu uçak? Bu uçakların en insanı rahat ettiren yanı ne biliyor musunuz? Denize de inebiliyor ya. Yani bir jet gibi değil. Pırpırlı uçak olduğu için insan daha güvende hissediyor. Sıkıntısı, klima sistemi yok. Bindiğinizde bu şekilde vantilatör sistemi var. O yüzden uçak çalışmadan bu vantilatörler de çalışmıyor. Şimdi bagajları yüklüyorlar. Birazdan böyle bu ekip olarak yolculuğumuza başlayacağız. Yine geldiğimiz yere önce Male'ye dönüyormuşuz. Oradan sürat motoruyla bizi alacaklar ve diğer otelimize geçeceğiz. Bakalım manzaralar nasıl olacak. Vay be, kaptanlar geldi. O kadar yakın, çok az yerde görebilirsiniz. Kabin ekibi uçuş için hazır. In case of an emergency, when instructed by the crew to operate the window exits. Ve motorları ateşlediler. Sol motor çalıştı. Şimdi de sağ motor çalışıyor. Thank you very much. Thank you. Thank you.
Ve 45 dakikalık uçuş sonrasında Male'ye, merkeze döndük. İşte bunu diyordum. Bakın kuzeyde ki 200 kilometre yukarıdaydık. Göz gözü görmüyordu rüzgardan, fırtınadan. Buraya geldik. Gayet yaz havasına büründü. Maldivler'de işte bunu canlı canlı sizler de görmüş oldunuz. Böyle bir durumda karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü burada her zaman mevsimler böyle bir anda değişebiliyor. Şükürler olsun kuzeyden güneye sağlıklı bir şekilde geldik. Heyecanlı da olsa diyor. Ve şu anda aslında ana havalimanlarındayız. İlk video bölümde de burayı anlatmıştım size. Burası büyük uçakların indiği yer. Hemen yanı da deniz uçaklarının olduğu yerde. Transfer konusunda da çok rahat bir şekilde hemen buraya aktarmışlardı bizi. Yolda fark ettiniz mi? Bir dünya köylerin üstünden geçtik. Aslında buradaki 1200'den fazla adanın sadece 200 tanesinde yaşam var. Ve bunların işte yarısı köyler, yarısı da tatil köyleri gibi düşünebilirsiniz. Oteller gibi. İnsanlar o küçücük adalarda sıkışmış bir şekilde yaşıyorlar ve bulunduğumuz Male adasını da gördünüz. Devasa apartmanlar vardı ki geçen sene Sezer'le buraya geldiğimizde biz burada kalmıştık. Sizlere de anlatmıştım. O bölümleri de izleyebilirsiniz. Yani burası aslında dev bir kent, Male kenti. Şimdi buradan aktarmamızı yapacağız. Deniz. Deniz and Burçin, yes. Yeni adamıza yolculuk başlayacak. Şimdi bu arkadaşlar geldiler, bizi aldılar. Thank you brother. Bir sonraki otelimize götürecekler. Yani Haydi Maldivler ekibi canavar gibi çalıştı bu süreçte. Resul kardeşime de teşekkür ederim. 2014 yılından beri buralarda tek yerde çalışıyorlar. O yüzden selamımı söyleyin. Bir gün Maldivlere gelecekseniz. Geçen sene de tanıtmıştım zaten. Ki sözünü tuttu. Dedi ki sen evlen yeter ki balayını ben planlayacağım demişti. O yüzden onlara da güvenle böyle Maldivler konusunda başvurabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Hani internetten kendiniz alsanız dünya fiyatlar görürsünüz. Paket mantığında düşünün. Onlar sizin transferinizi, uçaklarınızı, otellerinizi, teknelerinizi, karşılamaları, lounge'ları, her şeyi organize ediyorlar ve birçok otelle eksklusif anlaşmaları olduğu için yani senin normalde X paraya gördüğün bir şeyi o daha uygun bir şekilde onlarla anlaşıp alıp sana daha uyguna verebiliyor. Hakkınızda bulunsun. Haydi Maldivler ekibine yazarsınız. Böyle bir yere getirirler şimdi bizi. Buradan çıkışımızı yapalım. Şimdi arkadaşlar Instagram'da da bakın Maldivler'den bir dünya şey paylaştım. Bir hayalin peşinde hesabımı takip edin. Orada anlık daha hızlı paylaşıyorum. Kardeşim Zayan, he is from Maldives. Hello. Zayan, are you happy here? I'm very happy. Bütün insanlar bu aynı cevabı veriyor. Çok mutlu insanlar. What, you are Muslim? We have a cemetery. Cemetery. On the mainland or another island? We have one on the mainland and also in Bulumale. Yes. Bu konuyu merak ediyordum. Çünkü Müslüman oldukları için gömülme işlemini hem bu ana karada hem diğer adada yapıyorlarmış. I was just wondering. That's why I asked you. Thank you very much. Şimdi bizi kardeşimiz karşıladı. Ben her şeyi yanlış anlamışım. Biz tekneyle gideceğiz sanıyordum. Yine uçakla gidiyormuşuz. Lounge'a gidiyoruz. Bak mesela Resuller bunu da organize ediyorlar. Bak karşıladı ya seni çocuk alıyor. Lounge'una kadar götürüyor ki çantamı bile aldı sağ olsun. Çok hizmet konusunda çok mütevazılar ve çok sıcakkanlılar. Şımartılıyorsunuz bir nevi de. O yüzden çok rahat geçiyor her şey. 1,5 saat şimdi burada dinlenip yemek yiyip bir sonraki uçağı bekleyeceğiz. Çok tatlı insanlar be. Vallahi Allah razı olsun. Bunsuz uçamıyorum ya. Yani hani ıslak mendil. Maldivler'de nereye giderseniz gidin sizi ilk böyle karşılıyorlar. Bu olayı çok seviyorum. Lounge'da istediğimizi yiyip içeceğiz. O kısım herkes zaten artık aşina. Burada bir de 10 dakika ücretsiz sırt ve omuz masajı yaptıracakmışız. Gelmişken bir yaptırırız uçağa binene kadar. Sonra uçağımıza binip yine yolcudur Abbas bir sonraki otele. Başladık. Şimdi yeni adamıza gidiyoruz. Bu da yine uzakmış. Daha da güneye gideceğiz. Yine bir 40 dakika kadar uçacağız. Evet, bir uçuşumuz daha başlıyor. İyi seyirler. Bakalım bu sefer nasıl manzaralar göreceğiz. Never meant to miss the date. I was caught up with my friends. I forgot that we had plans. So the roses on the floor and found the champagne by the door. All my favorite things, they were there except for you. You were gone. Now I'm here all alone and I really... Dünyanın en ilginç havalimanı tabelasını görebiliyorsunuz. Bak burada yazıyor. Geldiğimiz otelin ismi Iruveli. Burası da havalimanları. Park ettik. Teknelerle şimdi adamıza çıkabiliriz. Merhaba. Bunsuz olmuyor. Bunsuz adaya ayak basamıyoruz. Yine karşılama ekibi bu şekilde adaya adımınızı attığınızda karşılıyorlar. Burası da çok güzel olacak.
Yine müzikler eşliğinde adımımızı atıyoruz. Buranın mavisi de bir başkaymış. Yani tam turkuaz mavisi. Hadi bakalım, adımımızı attık. Başlasın. İşte buranın ismi böyle yazılıyor. San Siem Iru Valley diye. Yine o grubun otellerinden birisi olacak. Yine her adada olduğu gibi böyle bir hoş geldin içeceği yapmışlar. Meyvelerin karışımı, buzlu böyle bol. Bunları çok iyi yapıyorlar ya. Hadi bakalım. Serinlemeye de başladık. Şimdi adayı keşfedeceğiz. Odamıza yerleşeceğiz. Sonra takılacağız. Hiç plan yok. Sabahtan beri yaptığımız hiçbir plan tutmadı. Çünkü 2-2,5 saat yağmurdan dolayı rotar yemiştik. Onu şimdi telafi etmemiz lazım. Hadi bakalım, yeni adamız hayırlı olsun. Buggy'ye bindirdiler bizi. Odaya götürüyorlar. Odada bir yerleşeceğiz. Kendimize geleceğiz. Sabahtan beri yoldayız çünkü. Yağmur mahvetti bütün planları. O yüzden bir kendimize geleceğiz. Hem de size odayı da gösteririm. Sonra adayı beraber keşfedeceğiz. Biz nereye, siz oraya. Hadi bakalım, kazamız mübarek olsun. Aha geldik. Allah, bu da Burada çıkıyor. ha, spaymış bu sağ taraftaki. Denizin üstündeymiş. Denizin üstünde de masaj yaptıramadan asla güne başlayamazsın değil mi Burçincim? Annem gelin evinde de. Hep spa'da şey yapardınız. Köyde hep nehrin üstünde yaptırırdık. Şimdi annem bunu duysa seni var ya der, elime bir alırsam. Ya düşün, biz birbirimizle bile dalga geçiyoruz abi. O yüzden çok iyi anlaşıyoruz Benim ya. annem yörük kadını. Bunları duyacak. Ne işin var? Kuzum spa'da. Gel tarlaya bakalım ben sana. Zeytin çapası çapalayalım birlikte. Buradaki otelde buggy iskelenin üstünden gidebiliyor. Diğerlerinde gidemiyordu. Yine burada da kazıkların üstünde bir villada kalacağız. Bakalım bu nasıl? Dıdıdıt. Hanımlar beyler, Maldivler'deki yeni odamıza, otelimize hoş geldiniz. Buyurun efendim. Şöyle sizleri yüzen iskelemizden aldım. Girişten itibaren tanıtmaya başlayalım. Öncelikle yataktan başlayalım. Neden? Bizim için çok özel bir şekilde bakın hazırlamışlar. Şurası rüzgardan dolayı gitti. Happily ever now. Çok mutlu yaşayın diyor ömür boyu. Burada da denizde Burçin'in yapraklar bozuldu. Hay aksi, nazar. Nazar diyorlar. Yapraklar falan da tek tek uğraşmışlardı. Kusura bakmasınlar. Haklarını helal etsinler. Böyle bir bize hoş geldin yatağı yapmışlar. Şimdi şurada güzel bir dinlenme noktası var. Burada keyif yaparak bu şekilde kitabını okuyabileceğin, günün yorgunluğunu atabileceğin bir bölüm yapmışlar. Burada şimdi bu gittiğimiz neredeyse bütün otellerde şöyle bir sistem var. Yeme içme dahil oluyor. All inclusive oluyor. Burada da aynı mantık var ve bu minibarın içindeki bütün içecekler, çikolatalar, içkiler vesaire paketin içerisinde. Yukarıda kahvesinden çayına kadar var. Hatta bize burada ikramlık makaronlara, şampanyalara kadar da böyle koymuşlar. Meyvemizi de koymuşlar sağ olsunlar. Ondan sonra döndük buradan sağa doğru. Gel bakalım Burçin Hanım. Şöyle çaprazdan baktığınızda perdeleri açalım. Böyle bir manzaramız var. Ve bu manzarayı da süsleyen en güzel şey ne? Küvet de koymuşlar. Burada küvet keyfi yapıp şurada içeceklerinizi falan koyup yiyeceğinizi kafa dinleyebiliyorsunuz. Özellikle çiftler için harika şeyler düşünmüşler burada da. Gel bakalım. Buranın da yine suyun üstünde gördüğünüz gibi küçük bir havuzu var. Bu havuzları çok büyük yapmıyorlar. Çünkü ana havuzlar çok büyük oluyor. Bunlar daha çok böyle çimmelik oluyor tabiri caizse. Böyle havuz keyfi de yapabiliyorsunuz. Balkonumuzda masalarımız var. Şezlonglarımız var. Olması gereken her şeye burada da sahibiz yine. Şimdi bir adayı dolaşalım. Yağmur da gitti artık tam anlamıyla. Bak hava da açmaya başladı. Bir bu adada bakalım neler varmış. Gelmişken burayı da keşfedelim. Hadi bakalım. Odaya yerleşmez kendimizi hemen nereye attık? Plajlara attık. Bak gelin, size çok güzel bir kare göstermek istiyorum. Burada böyle hiçbir şeyin olmadığı plaj alanını görüyorsunuz. Daha çok bu bölge yüzmek için elverişliymiş. Dalmaktan daha çok gerçekten derinliği görüyorsunuz zaten. Rahat rahat yüzebileceğiniz tamamen neredeyse size ait adadaki plaj kısmı. Biz şurada kaldık. Şu köprü bölgesindeydik. Merkez şurasıydı. Birçok restorandır, ana havuzdur, resepsiyondur. Orada bir şey itiraf ederim ama bir önce gittiğimize göre biraz daha eskiydi. Bir önceki mesela yeniden renove ediliyormuş ya, bayağı fark ediyor. Fiyatlar da fark ediyor. Tabii bu hepsi de bütçe neticesinde karar verilebilecek şeyler. Burada gecelik 3.000 dolara da otel var, 300 dolara da otel var. O yüzden hepsi aslında bütçeye göre verilmesi gereken kararlar.
Burası da dalış merkezi. İsterseniz size adanın etrafında nerelerde dalış yapabileceğinizi anlatıyorlar. İsterseniz günlük turlar var. O turlara katılıyorsunuz. Başka adalara götürüyorlar sizi. Atollerin içerisindeki. Çünkü biz o koca atoller bölgesinde bir tane adadayız şu anda. Haritada da size birçok kez göstermiştim. Bu birçok adalar topluluğuna atol deniyor. Bir eyalet sistemi gibi düşünebilirsiniz. Onların işte genelde içindeki bazılarında hiçbir şey olmuyor. Bazılarında böyle 5 yıldızlı oteller oluyor. Bazılarında da halk yaşıyor. O yüzden bu onların ekosistemlerinin içerisindeki en değerli aslında düzen. Bu atoller biterse aslında Maldivler bitiyor. Yolda gelirken uçakta şeyi düşünmüştüm. Şöyle bir bakıyorsunuz, resifleri görüyorsun. Hemen yan tarafında deniz derinleşmeye başlıyor. O kadar mucizevi ki bu resiflerin bulunduğu alan. Yani böyle belki sudan 2-3 metre daha aşağıda olsa o güzelliği göremeyeceksin ya da bu canlılığı göremeyeceksin. O kadar tabiat kendini iyi ayarlamış ki, dengelemiş ki bu işte mucizevi aslında su altı canlılığını bu düzen sayesinde korumayı başarıyorlar. Zaten onların da en büyük amacı bunu asla kaybetmemek. Maldivlerin gelirlerinin %91'i turizmden. Başka da gelirleri yok. Toprakları yok. Tarım yok, hayvancılık yok, hiçbir şey yok. Her şey dışarıdan geliyor. Tek aslında üretebildikleri sınırları içerisinde balıkçılık. Başka da bir meslek yapamıyorlar. Adada böyle dolaşacağız, gün batımını izleyeceğiz. Ama dikkatimizi spor kompleksi bölümündeki birkaç şey çekti. Tenis kortu da varmış burada. Arka tarafta basket sahası vesaire de var. Yani burada da yine yapacak bir dünya şey bulunur. Hadi gelin bir de gün batımı keyfi yapalım. You're dancing with the stars. You're shining through the dark. 춤을 추네. 너의 그림. Şimdi ana havuzun olduğu yere geldik. Çok güzel bir böyle havuz yapmışlar. Kokonat ağaçları, palmiye ağaçlarını da görerek gün batımını burada izliyormuşuz. Bizim odanın bulunduğu yerden de gün batımı görünüyormuş ama buraya gelip birazcık bir şeyler içerek dinlenelim dedik. İsterseniz böyle çocuklu aile olarak da burayı tercih edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi gençler eğleniyorlar. Biraz dinlendik, günün yorgunluğunu attık. Bir kendimize geldik. Havada bir açtı, bir kapattı derken şimdi hadi bakalım akşam yemeğine gidiyoruz. Evet, akşam yemeği yiyeceğimiz yere geldik diyeceğim ama bize burayı mı ayarlamışlar? Hello, good evening. Burçin Hanım, seviliyorsunuz. Bugün yaşa öyküsü çok... Vay vay vay, ortamımıza bak. Ne Maldivlermiş. Sıkıntı yok. Niye ben böyle güzel Evet. bir yerde bunu düşünüyorum bilmiyorum. Baksana çatısı bile kapalıymış. Harika bir ortamımız var. Allah'ım sana şükürler olsun demekten bu gezide 4 günde ömür boyu bu kadar teşekkür etmemiştim. Baksanıza. Yani şu an öyle bir şeyin içindeyiz ki. Thank you very much. Biz bir de böyle beklenmedik bir şeyin içine düştük. Çünkü bize ilk dediler ki sahilde size masa yapalım. Biz de dedik ki hani yağmur yağıyor. Bilir. Önemli değil, sıkıntı yok dediler. Gerek yok dediler. Böyle bir ortam olunca şok olduk. Önden de şöyle bir soğuk havlu tabii ki olmaz. Set menü yiyeceğiz. Başlangıç, orta, kapanış derken karnımız doyacak inşallah. Ambiyans bile yeter. Gözümüz gönlümüz doydu şu anda. Çok güzel yemek yedik. Keyfimiz yerindeydi. Bir anda yağmur yağdı. Yağmurun sesini dinleyerek böyle akşam yemeği de çok güzeldi. İnsanların ilgisi harika. Sağ olsunlar bizim de bu özel günlerimizde bize güzel bir ambiyans yaratmışlar. Eyvallah. Herkese çok teşekkür ederiz. Şimdi bu çocuklar yavaştan yatsın. Sabah adayı keşfetmeye başlayacağız ve deniz, kum, güneş keyfi yapacağız efendim. Burçin Hanım'la beraber yarın artık böyle resiflere falan dalmaya gideceğiz. Güzel bir gün olacak. Hadi bakalım kapatıyorum. Sabah görüşürüz. Günaydınlar, günaydınlar. Canavar gibi bir yerden günaydınlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım her şey harika geçiyordur. Dünyanın nerelerinde dronlar uçurdum bilirsiniz. Beni kaç 10 yıldır takip edenler var. Ama ekrana şöyle bakıp da mavi konusunda, bak yeşilde İsviçre, Norveç çok iyiydi. Hiç unutmuyorum. Mavi konusunda biz burada mıyız ya dediğim nadir yerlerden biri oldu. Neden? Cam gibi hava var çünkü bugün. İstediğim ışığı aldım. Sizlere de seyir zevki olsun diye böyle drone uçurarak bu adayı keşfettim. Yani göz gibi bir adanın içindeyiz. Bir anda uçurumlar başlıyor. Yamaçtan aşağı kayacak şekilde görüyorsunuz zaten resiflerin bittiği yeri. Bir anda bu otelin sahilinde çok güzel havuzlar var. Ya havuzlar bile çizilmiş gibi yukarıdan. O yüzden umarım bu güzel hava böyle devam eder. Bir de su altı güzelliklerini yaşarız. Bak sabah burada uyandık.
bize yine suyun üstünde o yüzen kahvaltıdan getirdiler. Ama biz tabii ki buraya onu koyup burada yemeyi tercih ettik. Şimdi de buradan ayrılacağız. Şurada dalış okulu var. Oraya gideceğiz ve adanın etrafında dalmaya başlayacağız. Hadi bakalım. Bakın odamızdan çıktığımızda bizi böyle bir manzara karşıladı. Su üstü villalarımız böyleydi. Bye bye. What a nice weather today, ha? It looks very good today. How are you, Sharian? Very good. How are you? Where are you from? I'm perfect. I'm from Maldives. I'm a local. Local, right? Yes, ma'am. How is life in the island? Excellent. Supercalifragilistic. Super, right? Yes. All the Maldivians are so positive and happy. Why? Because we live in a world where there is no tension. Yeah, you just peace the calm. Yes, I think the people who live in Male, when they work in the offices, they might be in tension. But we are not working in the office, so So you are like nature. nature, yes. Thank you. How was the Florian breakfast? Lovely. We loved it. Enjoy. Let's Thank you. imagine. Let's go. Thank you. Let's go. Yeah. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Bak gördünüz adam canlı canlı söyledi. Hepsi mi mutlu olur bu insanların? Çok ilginç bir şekilde duyduğum şey harikayım, muhteşemim. Hiç daha suratsız ya da negatif bir Maldivli görmedik. You're so wondrous, want to know you more. You're so marvelous under the moonlit sky. It's miraculous, 빛이 났다. 순간 내게 빠져들어. Vay! Burası da plajların olduğu yer. Solumuzda bir de sağımızda yine böyle su üstü villaların olduğu yer var. Aa, bebek köpek balığı geldi. Vejetaryen köpek balığı. Gitti, gördünüz mü? Şimdi jet ski'ye bineceğiz önce. Adanın etrafında jet ski ile bir gezelim. Çünkü geçen binememiştik yağmurdan dolayı başka adalarda. Burada değerlendirelim dedik. Harika bu havada. Hadi bakalım biraz sularda gidelim. Baksana geldiler. Ama bunlar vejetaryenmiş, korkmayın. Bu da suyun üstünde giden tekne ama araba tasarımlı oluyor. Bu da yine hız tekneleri. Birkaç yerde görmüşsünüzdür. Şimdi kardeşimiz bize jet ski'yi getirecek. Buralarda biraz hız yapacağız. Heyecanlı mıyız? Korkuyorum senden. Ya bir şey olmaz, bir şey olmaz. Devam. Ya dostlar, adamlar bizi drone'la çekeceklermiş. O yüzden hiç GoPro'yu şey yapmayayım. Şimdi Burçin'e güvenemiyorum. Atıverir elimden. Bir dünya içinde de videom var. O yüzden biz bu anı yaşarken siz yukarıdan izleyin. Hadi bakalım. Kim nerede daha 10 dakika önce buraları sel aldı? Bakar mısınız? Şimdi de böyle oldu. Yani bir denize girelim, keyif yapalım, hava da muhteşem dedik. Neredeyse tsunami çıkacaktı, Allah korusun. O yüzden gittik, havuzun başında oturduk, kahve falan içtik. Bir saattir bekliyorduk. Şimdi de Spa'ya gidiyoruz. Bize dün Spa'yı ayarlamışlardı balayı hediyesi olarak. Ama uçağımız çok geç geldiği için yetişememiştik. Bugün sabah ertelemişler. Şimdi buraya da gelmişken bir Spa keyfi yapalım. Çok yoğun çalışıyor çünkü Burçin Hanım. Orada çiçek, böcek onlarla uğraşıyor. Masajı hak etti. Hadi bakalım. Ya arkadaşlar bak şu kareyi şöyle bir az önce Instagram bir hayalin peşinde de paylaştım. Oradan takip edin. Çünkü anlık storyler, reels'lar atıyorum. Gittiğim yerleri hızlı hızlı gösteriyorum. Oradan da çok güzel bilgiler paylaşmaya çalışıyorum elimden geldikçe. Böyle bir yerde Spa'ya geldik şimdi. Bakalım buranın spası nasılmış. Thank you. Thank you very much. Hello. Hi. 2 yıl kaldın. 2 years 6 months in Osman Bey. Evet. Türkiye'de çalışmış. Ya ne kadar çok çalışanlar Türkiye'ye gelmiş bir şekilde değil mi? Masaj konusunda özellikle. Vay be şaşırdım. Şimdi önden böyle yine her zamanki gibi olmazsa olmazımız. Çok iyi değil mi? Naneyi de şey yapmış değil mi? Müthiş. Ay. Yine söylüyorum bu olayı Türkiye'ye getirmeliyiz. Mekanların çoğuna özellikle Akdeniz bölgesinde soğuk kokulu havlu. Çünkü bir şey de yok yani. Hava çok nemli oluyor. Evet. O kadar insanın ihtiyacı oluyor ki. Harika bir şey ya. Bu da soğuk, rahatlatıcı çayımız. Ballı bu. Çok tatlı. Neyse işte şimdiden rahatladık, boş ver. Hadi bakalım keyfini sürelim. Şu anda
Suyun üstündeyiz. Böyle iskeleler var, platformlardan masaj odalarına götürüyorlar sizi. Bu şekilde ben de ilk defa tecrübe edeceğim. Bakın bunlar da masaj odalarıymış. Böyle çiftlere özel masaj yapacaklarmış. Her odada farklı oluyormuş. Odamızda böyle. Şurada bir küvet var. Burada masaj yapılacak yer var. Bak bak bak. Şimdi ne olacak? Harika bir okyanus manzarası. Suyun üstünde masaj da yaptırmadık demeyiz. Hadi bakalım keyifli olsun bizler için. Biz masajdayken yine yağmur yağdı ve yine hava açtı. Bu arada masaj fantastikti. Baby Shark'ları, o küçük köpek balıklarını izleyerek hayatımda ilk defa böyle bir yerde masaj yaptırmış oldum. Şimdi öğlen yemeği yemeye gidiyoruz. Bakalım buranın öğlen yemeği nasılmış. Hadi bakalım. Şimdi burası da her şey dahil çalışan otellerden bir tanesi ya bak. Bu ana yer ilk geldiğimiz noktaydı. Şimdi bunun yanında da şöyle Aqua Orange diye bir restoranları var. Burada yemeğimizi yiyelim bakalım. Bakın şurada önünüzde makarnalar yapıyorlar. Burada balıktır, tavuktur, ızgarada yaptırıyorsunuz. Ne isterseniz seçiyorsunuz şuradan. Burada biraz daha Asya mutfakları var. Pilavlar var. Burada zeytinler, turşular, tatlılar. Bak burada ayrı bir bölüm var. Burası tamamen tatlı bölümü. Şurada envai çeşit ekmekler var. Burada hot dog yapmışlar dana etinden. Burada Asya usulü balık. Burada bir şey var. Bu da anlamadım. Şuradan salatanızı yapabiliyorsunuz. Burada önünüzde wok tavada ne isterseniz kardeşim yapıyor bu şekilde. Şimdi bir tabağımızı yapalım. Aç kalmayacak şekilde öğlen yemeğimizi yiyelim. Var ya bak mis gibi şeyler seçtik. Izgarada tavukla balık. Ortaya şöyle küçük bir salata, yanında hot dog. Bir de makarna. Daha ne olsun? Afiyet olsun. Gayet güzel görünüyor. Hadi bakalım. Without you, I would be nothing. No air would flow through my lungs. Without you, I'd be forgotten. Nobody's singing. Vay be, bir gezimiz daha bitmiş bulunmakta. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Şu anda artık Male'ye, başkente döndük ve otelden ayrıldıktan sonra yaklaşık 45 dakikalık bir uçak yolculuğundan sonra buraya ulaştım. Sizlere 4 bölüm yaptım. Buraya Haydi Maldivlere ile geldik. Eğer Maldivlere geleceksiniz, Resul'e ulaşırsınız. Açıklamaya bırakırım web sitelerini, Instagram hesaplarını. Adamlar 2014 yılından beri burada artık uzmanlaşmışlar. Bizim her şeyimizi onlar planladı ki şu anda da launch'tayız. Birazdan uçağımıza bineceğiz ve bakalım balayında başka nereleri size göstereceğim. Onları da izlersiniz. Şimdi genel olarak ben sizlere buraya nasıl geldiğimizi, otellerin özelliklerini anlattım. Gerçekten de dünyada hani deniz, kum, güneş anlamında birçok güzelliğe doyabileceğiniz bir yer burası. Ve burada bir dağ yok. Burada bir şehirleşme neredeyse hiç yok. O yüzden burada tamamen kafa dinlemeye, tatil yapmaya, birazcık şımartılmaya geliyor insanlar. Balayına gelenler de var, aile olarak tatile gelenler de. Ve geleceğiniz dönemleri çok iyi planlamanızı öneririm. Çünkü yağmur dönemine hiç denk gelmek istemeyebilirsin. Tamamen en yoğun dönemde, güzel dönemde gelmek isteyebilirsin. Ama bizim gibi yaz başlarken buraya gelirseniz gördüğünüz gibi bir güneşli, bir yağmurlu havalar olacaktır. Ülkeye gelmek, ülkeyi gezmek çok basit. Her şey çok profesyonel. Ama dediğim gibi fiyatlar bir tık pahalı olabiliyor. Özellikle aktivitelerde, etkinliklerde. Yeme içmede asla aç kalmazsınız. Hizmetin en kralını görürsünüz. Şımartılırsınız tabiri caizse. O yüzden Maldivlere gelen herkes bir parça kendine istediklerinden bir şey bulabilir. O yüzden ben sizlere bu bütün tecrübelerimi anlatıp rehber olmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bakalım bir sonraki yolculuğumuzda neler bizi bekliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dünya Turu'nun bir sonraki bölümünde yeni ülkede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.